Ben Semiramis. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce abone olmayı, zili açmayı unutmayın. Düşünsenize. Ayakta duran bir kıtasınız. Sırtınızda milyonlarca yıl boyunca meteor yağmurları, okyanus dalgaları, volkanik patlamalar, devasa buzullar geçmiş. Ancak siz hala oradasınız. Yerinizden kıpırdamamışsınız. Hatta çevreniz değişmiş, denizler kurumuş, dağlar oluşmuş, kıtalar yer değiştirmiş. Ama siz hep orada kalmışsınız. İşte bugün, yeryüzünün en yaşlı, en sabırlı ve en gizemli parçalarını konuşacağız, Cratonlar. Afrika'nın kalbinde, Avustralya'nın iç kesimlerinde ve Kanada'nın kaya dolu topraklarında sessizce yatan bu devasa kayaç yapılar, tam 3 milyar yıl öncesinden beri dünyamızın belleğini taşıyor. Yani dinozorların bile yaşamadığı, henüz oksijenin bile atmosferde tam olarak bulunmadığı bir zamandan kalma bu kadim kara parçaları, dünya tarihinin canlı tanıklarıdır. Onlar sadece taş değil, adeta zamanın kendisidir. Peki, Craton nedir? Bu kelimeye günlük hayatımızda rastlamayız ama jeologlar için bu, bir tür kutsal bilgi hazinesidir. Cratonlar, kıtasal kabuğun en yaşlı ve en sağlam bölümleridir. Genellikle merkezde bulunurlar ve etraflarındaki daha genç jeolojik oluşumlara kıyasla çok daha az değişmişlerdir. Yani bir kıtayı düşündüğümüzde, onun kalbinde yatan şey Craton'dır. Bu yapıların en dikkat çekici özelliği, milyonlarca yıldır neredeyse hiç değişmemiş olmalarıdır. Dünya kabuğu sürekli hareket halindedir. Depremler, levha hareketleri, volkanik olaylar. Ama Cratonlar, bu kaosun tam ortasında neredeyse bir kaya gibi sabit dururlar. Bu yönüyle onları bir zaman kapsülü gibi düşünebilirsiniz. İçlerinde, yer kabuğunun en eski sırları saklıdır. İşte bu noktada akıllara gelen ilk sorulardan biri şu oluyor, neden bazı bölgeler 3 milyar yıl boyunca yerinden oynamazken, diğerleri sürekli değişiyor? İşte bu sorunun yanıtı, Cratonların benzersiz jeolojik yapısında saklı. Cratonların altındaki manto kökleri, onları adeta yeryüzüne çivilemiş gibidir. Bu kökler, normal kıtasal kabuktan çok daha kalın ve sağlamdır. Bu da Cratonları hem fiziksel hem de jeolojik olarak dayanıklı hale getirir. Depremler onları pek etkilemez, volkanik faaliyetler onları aşındıramaz. Onlar, dünyanın değişim rüzgarlarına karşı dimdik duran jeolojik kalelerdir. Bugün yeryüzünde en iyi korunmuş Cratonlardan bazıları Afrika'nın Cape Ball Cratonu, Kanada'nın Canadian Shield bölgesi ve Avustralya'nın Pilbara Cratonu olarak bilinir. Bu bölgelerde yapılan araştırmalar, bizi zamanın derinliklerine çeken verilerle doludur. Örneğin Kanada kalkanındaki bazı kayaların yaşı, 4 milyar yıla yaklaşmaktadır. Ayın oluşumundan hemen sonraki dönemlere denk gelir. Ama bu kadim yapılar sadece yaşlarıyla değil, içinde sakladıklarıyla da büyüleyicidir. Cratonlar sayesinde bilim insanları, dünya atmosferinin ilk zamanlarındaki bileşimini, suyun yeryüzündeki ilk varlığını ve hatta yaşamın başlangıç izlerini inceleyebilmektedir. Peki bu dev taş kütleleri nasıl oluştu? Cevap, dünya tarihinin en büyük gizemlerinden birine dayanıyor. Yaklaşık 4 milyar yıl önce, dünya hala sıcaktı. Yüzeyinde sıvı lavlar akıyor, atmosfer zehirli gazlarla doluydu. O zamanlar kıtalar yoktu. Her şey kaotikti. Ancak bu kaosun içinde, yavaş yavaş soğuyan lavlar kristalleşerek ilk karasal parçaları oluşturmaya başladı. İşte bu süreç, ilk Cratonların doğuşuna zemin hazırladı. Bu oluşum öyle basit bir süreç değildi. Her milyon yılda bir, lavlar yeniden eridi, yeniden katılaştı. Bu döngü yüzlerce milyon yıl sürdü. Ama sonunda bazı parçalar, öylesine yoğun, öylesine sağlam hale geldi ki artık değişmez oldular. Onlar, bugünkü Cratonların atalarıydı. Dünya soğudukça ve stabilize oldukça, bu parçalar çevresindeki yeni oluşumlara temel oluşturdu. Yeni kıtalar bu yaşlı temellerin etrafında büyüdü. Ve yıllar geçti. Cratonlar zamanla kıtaların merkezine dönüştü. Etraflarındaki daha genç kayaçlar aşındı, yer değiştirdi ama Cratonlar kaldı.
Sanki yerin altına çakılmış birer çapa gibiydiler. Bugün bildiğimiz Afrika kıtası, örneğin, birkaç farklı Craton'un birleşmesinden oluşmuştur. Güney Afrika'daki Kaapbaal Craton'u, Zimbabwe Craton'u ve Tanzanya Craton'u, kıtanın en yaşlı çekirdeklerini oluşturur. Bu çekirdekler zamanla birleşmiş ve etraflarında yeni kayaçlar oluşmuştur. Yani aslında bugün ayak bastığımız Afrika toprağı, bu antik temellerin üstüne kurulmuştur. Craton'lar sadece jeolojik olarak değil, aynı zamanda ekonomik olarak da büyük önem taşır. Bu kadim yapıların içi, yeryüzünün en değerli mineralleriyle doludur. Altın, elmas, nikel ve krom gibi elementlerin büyük kısmı, Craton'ların derinliklerinde milyonlarca yıl boyunca oluşmuştur. Örneğin, dünyanın en büyük elmas yataklarının çoğu, Güney Afrika'daki Kaapbaal Craton'u içinde yer alır. Çünkü bu tür mineraller, sadece büyük sıcaklık ve basınç altında, yani Craton'ların altında oluşabilecek şartlarda meydana gelir. Yani Craton'lar, yeryüzünün hem geçmişini, hem de zenginliğini içinde barındıran devasa kasalardır. Jeologlar için sadece bilimsel bir keşif alanı değil, aynı zamanda ekonomik bir kaynak merkezidir. Bu yüzden pek çok ülke, kendi sınırları içinde bulunan Craton bölgelerine özel önem verir. Hem madencilik açısından hem de yer bilimsel araştırmalar için bu alanlar koruma altına alınır. Peki bu antik kara parçaları bize başka ne anlatıyor olabilir? Bilim insanları, Craton'ları inceleyerek dünyanın geçmiş iklimlerini, atmosferik değişimleri ve hatta yaşamın ilk belirtilerini araştırıyorlar. Örneğin, Avustralya'daki Pilbara Craton'u içinde bulunan bazı stromatolit fosilleri, yaklaşık 3,5 milyar yıl öncesine ait. Dünya üzerindeki ilk yaşam izlerinden biri olabilir. Craton'lar sadece taş değildir, içlerinde dünyanın biyolojik geçmişinin ipuçlarını da taşırlar. Bir başka büyüleyici gerçek de şu, Craton'lar, kıta birleşmelerinde ve ayrılmalarında merkezi rol oynar. Dünya tarihi boyunca birçok süperkıta oluşmuş ve dağılmıştır. Pansa, Gondwana, Rodinya gibi süperkıtalar, aslında Craton'ların zaman içinde birbirine yaklaşması ve uzaklaşmasıyla şekillenmiştir. Bu devasa kıtasal hareketler, yeryüzündeki yaşamı ve coğrafyayı baştan sona değiştirmiştir. Yani Craton'lar, yalnızca geçmişi değil, geleceği de etkiler. Dünyanın levha tektoniği devam ettiği sürece bu yapılar yeni süperkıtaların oluşumuna da katkı sağlayacaktır. Bilim insanları, bundan 200-300 milyon yıl sonra yeni bir süperkıtanın oluşabileceğini öngörüyor. Ve tahmin edin, bu birleşimin merkezinde kim olacak? Elbette Craton'lar. Şimdi biraz da bu yapıların bilimsel açıdan nasıl incelendiğine bakalım. Jeologlar, Craton'ların yapısını anlamak için sondajlar, sismik dalgalar ve yeraltı tomografileri kullanırlar. Bu teknikler sayesinde Craton'ların yüzlerce kilometre derinliğe kadar uzandığını ve zamanla çok az değiştiğini görüyoruz. Bu onları eşsiz kılıyor. Çünkü dünyanın diğer bölgeleri sürekli yeniden şekillenirken, Craton'lar adeta bir zaman kapsülü gibi sabit kalmış. Bilim insanları bu yapıların sabit kalma nedenini Craton kökü olarak adlandırılan özel bir yapıya bağlıyor. Bu kök, normal mantodan daha yoğun ve daha soğuktur. Bu da Craton'ların altından geçen sıcak manto akımlarını engeller. Yani Craton'lar hem yukarıdan hem de aşağıdan korunmuş olur. Bu koruma, onları dünyanın en dayanıklı yapıları haline getirir. Ayrıca bu manto kökleri, dünyanın iç yapısındaki enerji akışını da etkiler. Craton'lar, levha tektoniği üzerinde dolaylı bir kontrol mekanizması kurar. Yani dünyanın dinamik doğasını yönlendiren birer istikrar noktasıdırlar. Bu da onların sadece geçmiş değil, bugün ve gelecek açısından da stratejik öneme sahip olduğunu gösterir. Bugün baktığımızda, dünya üzerindeki en kararlı, en az deforme olmuş yapılar olarak Craton'lar karşımıza çıkıyor. Ancak bu kararlılığın ardında milyarlarca yıllık bir evrim süreci yatıyor. Her bir kaya parçası, bir zamanlar erimiş lavdı. Her bir mineral, büyük basınçlar ve sıcaklıklar altında şekillendi. Ve şimdi, biz bu taşlara bakarak milyarlarca yıl öncesine ait sorular sorabiliyoruz.
Bir başka etkileyici nokta ise şu, Kratonlar sadece Dünya gezegeninde değil, evrendeki diğer karasal gezegenlerde de benzer yapılara işaret ediyor olabilir. Mars'taki bazı yükseltilmiş kaya bölgeleri, Dünya'daki Kratonlara benzer jeolojik yapılar sergiliyor. Eğer bir gün başka bir gezegende yaşam izi bulunacaksa, bilim insanları büyük olasılıkla ilk olarak bu sabit kaya yapılarının izini sürecektir. Kratonlar aynı zamanda geçmiş uygarlıkların da temelini oluşturmuştur. Afrika'daki bazı eski yerleşimlerin, Kraton üzerine kurulmuş olduğu tespit edilmiştir. Bunun nedeni, Kratonların daha stabil zemin sağlamasıdır. Deprem riski daha azdır, toprak daha dayanıklıdır. Dolayısıyla insanlar binlerce yıl önce bile bu yapıları tercih etmiştir. Ve elbette, Kratonlar sadece bilim insanları için değil, doğa severler, kâşifler, sanatçılar ve düşünürler için de ilham kaynağıdır. Çünkü onlar zamanın şiiridir. Sessiz ama derin. Sabit ama güçlü. İçinde geçmişin, bugünün ve geleceğin özünü barındırır. Belki de bu yüzden, Kratonlara baktığımızda sadece taştan oluşmuş kayaçlar değil, yaşamın ve zamanın yonttuğu birer eser görürüz. Onlar geçmişle bağ kuran köprülerdir. Ve her bir Kraton, dünyanın geçmişine yazılmış birer satır gibidir. Biz onları okuyabildikçe, kendi geçmişimizi de daha iyi anlayacağız. Son olarak, Kratonlar bize şunu hatırlatır, dünya, sürekli değişen bir gezegen olsa da, bazı parçaları vardır ki değişmemek için var olmuştur. Ve bu parçalar, bize sabrın, dayanıklılığın ve zamanla gelen gücün sembolü olmayı öğretir. Eğer bu kadim yapıların büyüsüne kapıldıysanız, yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Sizce Kratonlar gelecekte bize daha ne gibi sırlar sunabilir? Belki de başka bir gezegende, başka bir Kraton keşfedilecektir. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Semiramis ile zamanda yolculuk devam ediyor.